Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Excel'de eğer say fonksiyonunu birlikte öğreneceğiz. İngilizce kullananlar için COUNTIF fonksiyonu. Hemen örneğimize geçiyorum. Benim burada bir tane satış tablom, bir tane de ürünler tablom var. Ben ürünler tablomdaki Product ID olan kısımlardan satış tablomda kaçar adet satış yapılmış. Yani burada kaç tane bu ürüne ait verim var. Onu öğrenmek istiyorum. Hemen örneğimize geçiyoruz. Buraya say dedim. Eşittir diyorum. Eğer say yazdım. İki tane parametre ile çalışıyor bu formülümüz. Aralık dediği kısım nerede arama yapacağıyla ilgili. Buradan ben Product ID'yi seçtim. Noktalı virgül. Ölçüt dediği alan ise buradan Product ID'yi seçiyorum. Buradaki Product ID'yi her bir formüldeki her bir satır için Product ID'yi alıp satış tablosuna gelip buradan arama yapıp Product ID kısmından bulduğunu ekleyip sayacak. Eğer say yazıyorum. Tekrardan aralık istiyor benden. Aralık Product ID kısmı noktalı virgül. Product tabloma tekrar geçiyorum. Buradan Product ID'mi seçtim. Enter'a bastım. 0. Bu Product ID'ye ait hiçbir kayıt yokmuş. Tüm bu kayıtlara bakmak için çift tıkladım, aşağı indim. CTRL alt ok tuşu ile en aşağı iniyorum. Formülüm aşağı kadar gelmiş. Tekrardan CTRL yukarı ok tuşu ile çıktım. Burada filtremi tekrar oluşturacağım. Evet, filtreye geldim. Hemen bir kontrol edelim. İki tane olan Product ID'mizi alıyorum 767'den. İki tane varmış satış tablomuzda. Satış tablomuza geldim. Product ID'mi filtreledim. 767 iki tane kayıt var. Burada herhangi bir sorun yok. Filtremi temizledim. Product ID'ye geldim. Bir tane daha kontrol yapalım. Şurada 42 tane olan ürünümüzü bulalım. 753 numaralı Product ID. 42 tane varmış. Satış tabloma geldim. Product ID'yi filtreledim. Buradan en aşağıdan böyle seçebilir. Şu şekilde de seçebiliriz. Baktığım zaman 42'yi gördüm. Herhangi bir sorun burada yok. Eğer formülle yazmayanlar için buradaki fx fonksiyonundan kullanıyorsunuz eğer formülleri. Buradan da bir örneğimizi yapalım. Say dedim. Say 2 diyeyim buna. Tekrardan filtremizi yeniden bir açalım. İlgili satırımıza geldikten sonra satır ve sütunumuza fx diyoruz. Sizde eğer say burada çıkmayabilir. Buradan eğer say dedim. Git dediğimizde sonrasında tamam diyoruz. Bizden aynı şekilde yine bir aralık istiyor. Aralık satış tablomuzdaki Product ID kısmı. Ölçüt alanı ise Product kısmındaki ilk satırımız. Ölçütümüzde yazdık. Tamam dedikten sonra aynı şekilde 0 dedi. En aşağı kadar indiriyorum. Formülümü tekrardan kontrol ediyorum. En aşağı kadar gelmiş. Buradan kontrollerimi sağladığım zaman aynı veriler buraya da geldiğini görmekteyim. Buradan herhangi bir şekilde 29'u da seçip şu ilgili Product ID'lerden 29 adet varmış her ikisinden de. 765'i kontrol edelim. Satış tabloma geldim. 765 dedim. Buradan Shift Alt OK ile mouse kullanmadan da seçim yapabilirsiniz. En aşağı kadar geldim. 29'u burada gördük. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere.